oldu. Biraz küçümsedi sanki kuş arabası Anlamadım. diyeyim. Anlamadım, hayırdır. Edeceğiz onları. Yani kuş grubu kendini çok abartıyor. Elini almış tespih. Çok bak egzoz veriyor hatta bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kilama takmış bir şey yapacağım sanıyor ama onun hiç şansı yok. Şimdi amcaoğluma da bakacak olursak güzel kuvvetli dinamik bir araba. Kapışabilir benimle ama hiçbirinin şansı yok yani öyle söyleyeyim. Hadi bakalım. Gürkan sizi ikinci olarak belirledi. Ben de onu ikinci olarak. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Bu hafta farklı bir konseptle karşınızdayız. Arkadaşlarımızla beraber 100 metre drag yarışındayız bu akşam. Şehrin ışıklarını arabaların üzerinde hissedeceksiniz bu akşam. Birazdan araç sahiplerini videomuza çağıracağım. Araçlar hakkında kısa bilgiler edineceğiz kendilerine sorduğum sorular doğrultusunda. Ondan sonra da 100 metre drag yarışımıza Allah'ın izniyle başlayacağız. İlk etapta videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Detaylı incelemesini yaptım. Sıfır videolarını çektiğim Volkswagen Polo 2012 model. Bu benim aracım. İlk araç Volkswagen Polo. 85 beygir gücünde 1.4 atmosferik motora sahip olan Polo aracımızla kuş grubu Kartal ve Europa'ya meydan okuyacağım. Bakalım yarışın neticesinde neler olacak, biz neler bekliyor. Heyecanla bunu bekliyoruz. Evet, sırada kuş grubu Kartal aracımızla karşınızdayız. Araç sahibinden de oradan telkinler geliyor. Vay gibisinden. Ama genel ağzıyla, yani halk ağzıyla kuş grubu diye tabir edilen bir marka. Tofaş Şahin grubu. Evet, şu anda Kartal'ın sahibini çağırıyoruz. Seyfi Bey bizimle. Seyfi Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Yani aracımı ısrarla ikidir üçtür kuş grubu olmuyor yani böyle kardeşim. Evet, o biraz seni irite etti, rahatsız etti, onun farkındayım. Tabii o işin esprisi. Burada makara kukara bir yarış yapacağız. Gönüller bir olsun. Efendim? Gönüller bir olsun. Tabii ki de en nihayetinde gönüller bir olsun, maksadımız bu. Evet, araban için bu yarışta öngörülerin nelerdi sence bu rakiplerin arasında? Ya biz yarış babında gelmedik buraya. Evet. Bizim her zaman gönlümüz bir. Hanımdan öyle izin almadı. Gönlümüz bir. Dediğim gibi dostluk yarışı olsun. Evet. Hani burada eski yeni Tabii fark ki, etmiyor. tabii ki. Biraz zevkine, eğlencesine, trafiğe kapalı alanda yapacağız bunu ayrıca. Ekstra olarak benim motorumda hiçbir şey yok. Stok motor bildiğim kadarıyla. Koyduğu stok motor. Hı hı. 1.6 95 beygir teknik enjeksiyonlu 95 beygir. 95 beygir. Evet. Bu arada aracına baktığın zaman dışarıdan çok bir body kit uygulaması yapmamışsın ama gözüme takılan bir şey var. Maşallah Tuğ General gibi yaklaş biraz. Flamanı fark ettim orada. Evet. Herhalde seni gören kaldırımda selamlıyor. Yok gerçekten ciddi anlamda bununla alakalı geçenlerde bir trafik uygulamasına girdim. Bu yasakmış, cezası varmış bu flamanın. Harbi? Cidden. Allah Allah. Trafik uygulaması çok takdir ettim orada. Bayrağı önce selam verdi. Ciddi anlamda bak. Ciddi söylüyorsun. Vallahi bak. Bayrağı selam verdi. Aşağı indim ben de ehliyetimi, ruhsatımı aldı. Kimin şoförlüğünü yapıyorsun? Hangi albay, hangi kurban şoförlüğünü yapıyorsun? Ben dedim garımın şoförlüğünü yapıyorum memur dedim. Bunu şakasına soruyor. Öyle küçük bir sempatik. Ya bir estetik genç duruyor tarafında. gerçekten. Göze güzel geliyor yani. Ama cezası Ben de beğendim. varmış. Cezası var. Aynen. Ne kadar bir cezası var bunun? Aracı trafikten men ediyorlarmış. Kendisi öyle söyledi. Ben de bilmiyorum cezasına kadar. He. Onun direkt men olayına kadar Neyse gidiyormuş. bunu detaylı incelemede artık yaparız seninle hafta sonu bir muhabbet eşliğinde. İnşallah. Şu anda ona vaktimiz yok. Hava karardı. Videoyu hemen çekmemiz lazım. Şu an 3. aracımız kuş grubunun baba markası Kartal'dan sonra 2. aracımız olan Volkswagen Polo benim aracım. Ve amcaoğlum Yasin'in arabası Renault Europa karşımızda. Yasin hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Evet Yasin, Volkswagen Polo 1.4 atmosferik motora sahip kuş grubundan Kartal'la beraberiz 95 beygir. Ve sen kendini bu yarışta nerede görüyorsun? Benim aracım 1.6 enjeksiyonlu 90 beygir. Stok bir motora sahip. Yeni motor yaptırdık. Rodaj dönemi daha tam bitmedi. Rakiplerimle şu anda aracımı denk görüyorum. Zaten burada herhangi bir iddia yok. Evet. Dostluk yarışı olacak. Burada dezavantajım sadece şu anda jant lastiğim. Normalde 175-70-13 orijinal jant lastiği bulunurken ben 195-50-15. Bu da senin hızını Jantları etkileyen taktım. faktörler arasında olacak Aynen, herhalde. beni biraz yavaşlatacak tek bir etken bu olacak. Bir de rodaj döneminin bitmemiş olması. Onun haricinde performans yönelik herhangi bir
Ekstra bir şey yok aracımın üzerinde. Yazılım vesaire herhangi bir Aynen. motor aksamda oynaman yok. Stok bir motor. Stok motor 16 watt bildiğim kadarıyla değil mi? Yok, bu 8 valve. 8 watt. Aynen. Beygir gücünden bahsetmiş miydin? Neydi beygiri? 90 beygir. 90 beygir. 90 beygirlik bir Europa var. 85 beygirlik minnak bir beygire sahip Polo'muz var. Ve ardından en yüksek beygire sahip aramızda Kuş grubundan Kartal'la beraberiz. Bakalım. Araç sahibi hala gülüyor bana oradan. Bu videoda kim lider olacak? Birinci olarak yarışı kapatacak. Bunu ben de heyecanla bekliyorum. Dostluk yarışı olacak. Hazırsanız yavaştan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sırayla yarışçıların görüşlerini alalım. Ne düşünüyorsunuz? Maçın galibi belli. Kendinize Onlar araba bile güveniyorsunuz. değil. Kuş serisi başta beni çıldırttı. Biraz küçümsedi sanki kuş. Ona Kuş arabası anlamadım. değil. Anlamadım, hayırdır. Ezeceğiz onları. Maç bizi. Şimdi kanalımızın sahibine gelelim. Ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi kötülemek gibi olmasın. Hepsi eş dost, akraba, muhabbetimizin olduğu insanlar. Yani kuş grubu kendini çok abartıyor. Elini almış testi. Çok bak egzoz veriyor hatta bir şeyler yapmaya çalışıyor. Filama takmış bir şey yapacağım sanıyor ama onun hiç şansı yok. Şimdi amcaoğluma da bakacak olursak güzel, kuvvetli, dinamik bir araba. Kapışabilir benimle ama hiçbirinin şansı yok yani öyle söyleyeyim. Hadi bakalım, İyi başarılar. akşamlar. Ve Europa. Herkes çok iddialı konuştu. Sen ne diyorsun? Ben de aracıma güveniyorum. Rakiplerimin gerisinde kalacağımı düşünmüyorum. Bakalım, göreceğiz. Gürkan sizi ikinci olarak belirledi. Ben de onu ikinci olarak görüyorum. Başarılar. Evet arkadaşlar, yarış tamamladık. Beklentileri çok yukarıda tutmamak gerekiyormuş. 85 beygir kuru motorlu bir Volkswagen Polo, 95 beygirlik 1.6 8 wattlık Europa'yı geride bıraktı. Kuş grubu adı üstünde yarışı kanatlarını açamadığı için en geride tamamlayabildi. İsterseniz kullanıcılarla bir röportaj yapalım. Evet Seyfi Bey, yarışı 3. sırada tamamladın. Görüşlerin nelerdir? Kardeşim kuş grubu araba kalbini kırdı. Kanatlanamadı adam, ne yapsın? Yani bu teknik özelliklere sahip, bu varyasyonlara sahip bir araç içinde normal bir sonuç diyebiliriz yani. Performans çok yukarı tutmamak gerekiyor. Evet. Europa 2'ni tamamladı. Yasin senin görüşlerini alalım. Benim beklediğim gibi geçti. Zaten uzun süren bir yarış olmadı. Çok da geride kalmadım. Kamera kayıtta değil, tokatların diyordun ama olmadı yani. Kalkışta yine önde başladık. Kalkışa ben de ikinciydim ama. Yarışın sonunda da çok geride kalmadım. Evet. Nereye bakıyorsun? Çaktırmayın, aracı ben benzin aldım, hepsi tüpte geldi. İlk yarışta çünkü kaybetmiştim. Ne oluyor? Onu içerledim. Ne oluyor? Ne oluyor? Aracı benzin aldım. Yapacak bir şey yok. Dostluk yarışıydı. İleriki videolarda inşallah daha fazla 6, 7, 8 araçlık jübile yarışları yapasımız var Allah'ın izniyle. Fırsat buldukça, ekibi toplayabildikçe bu tür yarışları sizlere sunacağız. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hayatınız boyunca iyiliklerle karşılaşın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.